Bilim ne kadar önemli? Ya da inanışlarımızı sorgulayabilir miyiz? Bunun gibi soruları bir gün direkt Hristiyan gençlere sordum. Eğer sizin de böyle sorularınız varsa ya da herhangi bir cevabınız varsa lütfen yorumlara iletin. Aynı zamanda bizim sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Bizim videolarımızı beğenmeniz, yorum yapmanız, paylaşmanız bizim için çok büyük bir artı. O yüzden lütfen bizi desteklemeye devam edin ki sizin için böyle içerikler yapmaya devam edelim. İyi seyirler. Bilim çok önemlidir. Bilim önemlidir çünkü bilim olmadan sadece basma kalıplarla hareket edilmemeli. Bir şeyin bilimsel kaynağı yoksa onun doğruluğu sorgulanmalıdır bence. Ben arkeoloji okuyorum. Bilimin nasıl geliştiğini bunca zaman boyunca gördüm ve önemini de aynı zamanda tarih üzerinde görmüş oldum. Şimdi gördüğümüz kadarıyla hepimiz bilimin zaten önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama özellikle kesinlikle katılıyorum kısmında benim kişisel olarak olmamamın nedenlerinden bir tanesi bilimin kendini yanlışladığını çok gördük. Ve bu yüzden bilim çok önemli. Evet, yani bilimin önemine değer vermeliyiz ama özellikle inanç noktasında hani bilim ve inanç karşılaştırması noktasında hani bilimi bazen işte inancın önüne alıp işte inancın söylediklerinin yanlış olabileceğini iddia eden insanlara karşı sanki birazcık hani biz de o yanılgının içine düşermişiz gibi hissettiğim için ben katılıyorum seçtim. Ben kesinlikle katılıyorum dedim. Çünkü bence insanlara açıklarken, konuşurken kesinlikle bilime dayanmamız gerekiyor. Ben kesinlikle katılıyorum. Bilim çok önemli. Bilimsel şeyler de çok önemli. Özellikle o insanları açıklamak için ve kendimize daha çok kanıtlamak için bence. Peki bilimin çok önemli olduğuna kesinlikle katıldığın zaman işte bu bilimin yanlışladığını iddia ettiği yani bilim çok önemli kesinlikle katılıyorum dediğimiz zaman sanki biraz işte bilim yanlış yapmaz ya da bilimi dikkate almalıyız. Tek dikkate aldığımız şey bilim olmalıymış gibi olduğu zaman birazcık aslında tehlikeli bir kapı gibi geliyor bana. Bence de ben de o yüzden aslında katılıyorum dedim. Çünkü hani bilimi de insanlar yapıyor ve bilim bugüne kadar birçok yanlışını da ortaya çıkardı ki amacı zaten doğruya ulaşmak ve mutlak doğruya doğru gitmek. Ama bu yoldayken çok yanlış yapabiliyor. O yüzden mutlak doğru olarak o yüzden kabul etmedim ama ben de bilimin çok önemli olduğunu düşünüyorum yani. İnanışlar sorgulanmalıdır. İnsan neye inandığını bilmiyorsa ve ona inanmaya körü körüne devam ediyorsa bu kendi içinde çatışmalara yol açacak ve belli bir süre sonra kendi içinde mutsuzluğa neden olacaktır. Bu da sorgulamaya neden olacaktır. Merhaba. Çok da sorgulanmamalıdır kısmı. Ben aslında neden katılıyorum dediğimi bilmiyorum. Kesinlikle katılıyorumu da çok yakındım. Katılıyorum seçtim. Sorgulamak önemli. Herkes kendi inancını sorgulamalı ve herkes yani kendi kafasındaki düşünceleri, sorularını sormalı ve cevap bulmalı. Hani şimdi biz evet doğruya kendimiz araştırarak ulaştık diyoruz hep ve hatta bunu inanç savunması dediğimiz kavram altında sürekli hani insanlara da anlatmaya çalışıyoruz ama ben aslında yani gerçekten bu inancı sadece ailesinden veya toplumundan almış bir şekilde doğmuş insanların da o inancını sorgulaması gerektiği kanaatindeyim. Yani o inancın işte gerçekleri ne? Bunlar araştırılıp bunların üzerine gidilip öyle bir kanıya varılmalı. O yüzden kesinlikle bütün inanışların sorgulanması gerektiğinin kanaatindeyim. Ya bazen bazı soruların cevabı olmuyor ya. Hani bilmiyorum diyorsun. Hani bazı şeyleri bilmeyebiliyoruz. Bence bu çok doğal yani. Ve ben bazı şeyleri öyle kabul etmeyi seviyorum. Cevap bulamasan da en azından kendini anlamak için, kendinin neye takıldığını görmek için soru sormak önemli. Ben sadece son olarak şey söylemek istiyorum. Birçok bilim insanının da söylediği gibi yani insan soru soran, sorgulayan bir varlık. Bu dinde olsa, başka bir şeyde olsa bunun yapılması gerektiğini ve en önemli şey olduğunu düşünüyorum. Ben o konuda katılıyorum yani. Soru sormak gerekiyor. Hani soru sormak en doğal hakkımız. O yüzden katılıyorum yani evet. Sorgulanmalı. Belki bu tarafa gelebilirsin sen de.
Düşünürüz ama konuşuruz ya. Şey yaparız yani. Evrim gerçektir. Evrim teorileri farklı tiplere sahip. Farklı kişilerin farklı düşünceleri var. Okuduğum bölüm dolayısıyla söyleyebilirim. Bazı noktalarda gerçekliğinden bahsedebiliyoruz. Türlerin birbirine evrilmesi, insanın adaptasyon yeteneğinin gelişmesi ve bu şekilde yeni türlerin ortaya çıkması doğal bir süreç. Benim düşünceme göre yani evrim evet gerçektir ama kesinlikle %100 katılıyorum diyemiyorum. İnsanın belli coğrafyaya uyduğu adaptasyon süreciyle alakalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden katılıyorumu zaten seçtim. Yani ben evrimin, yani kavram üzerinden konuşursak özellikle evrimin gerçek olduğuna katılmıyorum. Evrim bildiğimiz üzere bir teori ve teoriler kanıtlanana kadar gerçek olarak adlandırılmaz. O yüzden evrim bir teori olarak benim için hala işte tamam salt gerçek budur, insanlar şu şekilde ki evrim de bunu zaten hala söyleyemiyor. Sürekli yeni buluşlar, araştırmalar devam ediyor. Ve özellikle bu noktada hani burada kalmamın nedeni de yani ben bilimi reddettiğim için değil ama evrim noktasında evrimi işte tam salt bir gerçek sayıp da bunun üzerinden işte özellikle bizim inancımız noktasında yaratılışa bazı antitezler oluşturulduğu zaman daha da karşısında duruyorum evrimin. Sen galiba evrim teorilerinden yine işte Darwin'in, diğer bilim adamlarının Tabii teorileri. farklı teoriler var yani. Kesinlikle. Ya ben evrimi şöyle tanımlıyorum. İşte maymundan geldik vesaire değil. Hani sadece yani insanların veya hayvanların bu doğal seçilimle belli bir yere gelmesi yani 1000 yıl, 2000 yıl önce değil de böyle milyon yıl önceki insanla bir mi? Hani belli bir gelişme var diye düşünüyorum ya. O yüzden ona evrim diyorum ben. O yüzden katılıyorum dedim. Kesinlikle Filip'e katılıyorum. Maymundan geldik tezine inanıyorum demiyorum. Ama bahsettiğimiz evrim noktasında birçok teori var, birçok nokta var. Ve genel anlamda birçok şeyin doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz kutsal kitapta da görüyoruz. İnsanların yaşlarını, kaç yaşında öldüklerini falan. Yani bu bizim kitabımızda yazan bir şey. O zaman şu anki bedenimizde o kadar yıl yaşayabilir miydik? Bence bedenlerimizde de bir şeyler değişti. Yani bir şeyler iyiye gitti, kötüye gitti ama bence bir şeyler değişti. Ama özellikle sen konuşurken dikkat ettim, bir kelime kullandın. Birçok şey dedin ama tamamını diyemiyorsun. Yani bu tümü, tamamını diyemediğin bir şeye kesinlikle katılman sence ne kadar bağdaşıyor? Şimdi Darwin'in bir teorisi dolayısıyla evrim kelimesinin tamamen öne çekilmesini doğru bulmuyorum. Bu da Darwin'in söylediği şeylerin evrim teorisi olmadığını değiştirmiyor. Ama aynı anda evrim teorisi sadece ondan ibaret değil ve diğer şeyleri katarsak ben bu noktadayım. Yani kesinlikle katılıyorum. Bilim ve din çelişebilir. Kesinlikle katılmıyorum. Bence bilim ve din çelişmiyor. Aksine bence özellikle bilim dini destekliyor birçok konuda. Kesinlikle katılmıyorum. Özellikle din ve inanç dediğimiz zaman yani bunun işte sonsuz yaşamı ilgilendiren bir gerçek olduğundan bahsettik ve bu gerçekliğin içinde kesinlikle yanlış bir şey olamaz. Bilim aslında kendini sürekli doğrulayan bir şey. Yani bilim aslında sürekli işte bir 100 sene önce bulduğu bir şeyin 100 sene sonra aslında o öyle değilmiş diyebilen bir yer. Aslında ben bilim ile dinin tam çelişebileceğini düşünmüyorum. Tamamen kişilerin bakış açısına bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani sen onu tamamen bu diye karşı karşıya koyarsan tabii ki de çelişir. Ama ona varacak sonuçları da, ona varacak soruları da düşünürsen çelişmediğini ya da o bakış açısına yorduğunda uyumlu olduğunu da görebileceğini düşünüyorum. O yüzden katılmıyorum dedim. Bilim denildiği zaman daha çok bilimsel veri ya da bilimsel gerçekler anlamında düşünmüştüm. Çünkü bilim sürekli gelişen bir şey, sürekli kendini yanlışlayan dedik işte teoriler üzerinden ya da işte deneyler üzerinden. O yüzden dinin söylediği ya da inancın söylediği bir şey belki o dönemde bilimin söylediği şeyle hani çelişiyor olabilir ama özünde nasıl aynı şeyleri gördüğümüz yani ya da aynı şeylerden bahsettiğimiz noktasına ulaşacağını düşündüğümüz için kesinlikle katılmıyorum dedim.
ben çelişebilir diyorum. Çünkü günümüz dünyasında çelişiyor yani. Ve birçok şeyi de görüyoruz bununla ilgili. İşte bilim şöyle diyor, sizin kitabınız böyle diyor gibisinden çokça şey duyuyoruz, çıkıyor yani karşımıza. Ben günümüz dünyasını düşünerek ve hani tabii ki mutlak bilimi hani hayal edersek ve hani ne çıkacağını hesaplarsak belki çelişmeyecek ileride. Mutlak bir bilim dediğin noktada evet yani Evet. benim aslında kesinlikle katılmadığım nokta orası. Mesela mutlak bir bilim değil de şu anki bilim çerçevesinde düşünürsek ben de mesela orada olurdum. Yani açıkçası bence kesinlikle çelişmez. Çünkü bilim bence dini destekliyor. Yani bilimsel veriler bazında da bence birçok noktada bilim bana göre dinimi destekliyor. Bazen İncil'de yani Tevrat'ta geçen peygamberlerle tarih kitaplarında ya da o yazıtlarda geçenlerin uyuşmadığı ya da tamamen o ismin geçtiği ama farklı olayların geçtiği görülüyor. Bir bakış açısında bunun tamamen işte bak yanlış bu yüzden burada farklı diyor ama bir yandan da bakış açında evet doğru ki o kişi yaşamış. İkisinde de bunu görüyorsun. Ben o yüzden bakış açısının bunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sanırım kastettiğim birazcık hani mitoloji kısmında özellikle hani mesela işte çok eski tarihte mesela tufanı görmemiz, işte yaratılış hikayelerinin benzerlerini görmemiz yani aslında o dönemdeki insanlar bunun gerçekliğini tasdik ediyor. Evet. İşte uydurma hikayelerden ziyade yani aslında işte bu olaylar nasıl olmuş ki hani bütün kültürlere zaten hani bu açıklanmış ve bütün kültürler de onu aktarmışlar. Aslında bilimsel verilerin hani bunları bulup çıkarması buna işaret ediyor. Ben bilim ve din çelişebilir derken şunu söylemek istedim. Yani bilim her zaman tek bir kişinin bildiği tek bir doğru olmayabiliyor. Ve birçok bakış açısından da farklı doğrular ortaya çıkabiliyor. O yüzden hani bilim her zaman doğru olmayabilir ama her zaman Tanrı'nın mutlak gerçeği bakidir.